Most of us flush and never think twice. But what if we're flushing away a valuable source of power? Coming up, the man taking matters into his own hands? とんでもない基人変人ですよね。 And the people turning human waste into energy, finding practical solutions to a messy problem. Haina harufu hiyo ya kinyesi. But it is a delicate process and comes with serious risks. İnsani kullanılan kaynakta birçok atıklar var. Ancak en önemlisi ve en tehlikeli olanı atık sulardır. We visit one of Turkey's biggest wastewater treatment plants to see how these toxic substances are handled properly and what happens when they're not. You just got some in your hand. Just 2 degrees is on. Now, Thank God there's no smell. I think I would die. You said nothing ever changes like life. It's a seamless trick how everybody ages through time. birds and crickets chirping, leaves rustling as creatures move about on the forest floor. There's nothing quite like the sound of the wild. But these natural vibrations in Japan's Ibaraki prefecture are about to be disturbed. 農村をすることに、生きがいを感じてるっていうか、そこね、だからとにかくうんこぐらい大切なものないんだと。そのうんこを自然に返すのが農村なんだっていうことでね、だからもう半世紀以上農村やってるわけです。Masana has followed the same routine for more than 50 years. He goes into the woods, finds a spot, then the rest you can see. Masana was a nature photographer once who specialized in mushrooms before retiring in 2006. When he was 20 years old, he witnessed how sewage plants at the time inaccurately disposed of human waste. And since then, he's always done his business outdoors. But it's cost him. He lost his second wife to his beliefs after he cancelled their honeymoon in Peru when he learned he'd have to use the toilets in Machu Picchu. とんでもない基人変人ですよね。でもそれは人間社会の中だけでの価値観でしょ。でも自然全体で見たらね、トイレにうんこしてるなんて人間だけですよ。野生動物はみんなね、野ぐそしてる。野ぐそをすればちゃんとそれが他の生き物のごちそうになってね、ちゃんと命が循環してるんだ。むしろ人間社会のおかしさが見えてきた。
And there are plenty of real-world examples of why human waste becomes a public and environmental threat, when it isn't managed, of course, properly. Take Gaza, for example. This landfill sits right beside a camp for displaced people, leaving families exposed to serious contamination. Managing that waste has become even harder after more than 25 sanitation vehicles were reportedly destroyed by Israel. Residents fear rainwater washing through the waste and creating toxic runoff that can seep into the ground and contaminate drinking water. شايف الشباب اللي واقفه هذه كلها بكياس سايها فوق المزبله كلهم قاعدين بلموا عشان يقدروا يطبخوا طبخه يقدروا ياكلوا يقدروا يلموا لهم خشبه يقدروا يلموا لهم ورقه نايلون ظرف حاجه تساعدهم على مسيره الحياه وعلى العيشه في الوضع اللي احنا عايشينه المزري. And in Peru, the Chillon River was found to contain pollutant levels up to 12 times higher than what's considered safe for drinking water, including the dreaded E. coli bacteria. Investigators traced the pollution back to a sewage treatment plant that simply could not keep up with the growing volume of waste from the city. Locals say they've even seen dead animals and debris floating in parts of the river they once swam in as children. In Kocaeli, this facility is one of 23 plants that treat wastewater, stopping human waste from leaking into rivers and soil. It's a circular system designed to protect both people and the environment from harmful bacteria and toxic substances. Environmental engineer Faruk Nazik showed us how it all works. Bu bulunduğumuz tesisin adı Kullar İleri Biyolojik Atık Arıtma Tesisi. Bu tesis Kocaeli'nin en büyük tesisi ve en iyi hizmetleri, en iyi uygulamaları bulunduran tesis. Çünkü bu tesise biz 5'i bir yerde diyoruz. Bu tesiste hem atık su arıtımı var, hem çamur bertarafı var, hem çamur bertarafından enerji üretimi var. Every day, trucks arrive carrying wastewater from hundreds of thousands of residents across nearby districts. Once it enters the plant, the process begins with pre-treatment, removing the things we don't really want ending up further down the line. Bu tesisin şu anda giriş ünitesindeyiz. Tesise gelen atık sular burada öncelikle ızgaralardan, arkamdaki görünen ızgaralardan geçmekte ve içindeki kaba malzemeler alınmaktadır. Daha sonra bu tesisin fiziksel arıtımından sonra ileri biyolojik proseslere ve nihai çıkış suyuna bakacağız. Burada gelen su içindeki kirletici malzemelerin kaba olanları bu tesiste ayrılmaktadır. İlk olarak suyun içindeki kirletici olan kaba malzemeleri ızgaralardan tuttuğumuzdan bahsetmiştik. Yani atık suda bulunan peçete, mendil gibi çözünmeyen kaba malzemeleri ince ızgarada tutmuştuk. Daha sonra bu ünitemizde ise kumu ve yağı ayrıştırıyoruz. Yani suyun içinde bulunan ve ileri biyolojik proseslerde olmamasını istediğimiz kum ayırıcı ünitelerimiz ve yağ ayırıcı ünitelerimiz bu kısımda. Günlük 142.400 metreküp suyu burada öncelikli olarak fiziksel olarak bu kısımlarda arıtıyoruz. İnce ızgaralar, kaba ızgaralar, kum ve yağ tutucular ve en sonunda tesise girişimizde tesis debimetremiz burada. Tesise giren debiyi, suyun akış debisini burada ölçüyoruz. After plastics, grit and other solids are removed, the water already looks clearer, but it's far from clean. It's still loaded with dissolved waste you can't see, from food and soap to nitrogen and phosphorus. And this is where the real work begins. Burası ileri biyolojik proseslerin ilk ünitesi olan biyofosfor havuzları. Bu biyofosfor havuzlarının içerisinde mikserlerle belli bir karıştırma yaparak sudaki fosfor maddesini sudan ayrıştırmak istiyoruz. Ve böylelikle alıcı ortamlara zarar veren, özellikle denizlerdeki müsilajlara neden olan fosforu sudan ayırmış oluyoruz. Ayrıca gördüğünüz üzere fosfor ünitemizin üzeri tamamen kaplı ve güneş panelleriyle çevrili. Bu tesisimizde güneş panelleriyle enerji üretimi de yapıyoruz. Yaklaşık 4000 adet güneş panelimiz bulunmakta. Bu güneş panellerinin sayesinde tesisin yaklaşık %13 enerjisini
biz bu ünitelerden, bu güneş enerji sisteminden elde ediyoruz. Bu güneş panellerinden tesisin büyük havalandırma ünitesi dediğimiz, bundan sonraki bir aşama olan havalandırma ünitesi dediğimiz o ünitelerin üzerinde de var. Ve böylelikle tesisimizde yenilenebilir enerjiyi kullanmış oluyoruz. Reagan, bu tesiste prosesimiz ileri biyolojik arıtma tesisi. İleri biyolojik tesislerde de azot ve fosfor giderimi oluyor. Azot giderimi de yine denizlerimiz, göllerimiz için önemli. Azot göllerde eutrofikasyona, alg patlamasına, denizlerde de özellikle son zamanlarda müsilaja sebep oluyor. Özellikle Marmara Denizi'nin havzasında bu kirlilik kaynaklı denizlerde müsilaj patlaması gözüktü. Bunun üzerine biz ileri biyolojik proseslerle bunları önlemeye çalışıyoruz. Yine bu üniteden sonraki büyük havalandırma ünitesi dediğimiz ve tesisin en önemli proseslerinden azot gideriminin yapıldığı ünitelerde de azotu gidererek alıcı ortamları ve çevreye zararsız hale getirerek suyumuzu deşarj ediyoruz. Do you love this job? Yes, Why do you love this job? I love çünkü insanlar için çok önemli iyi işler yaptığımıza inanıyoruz. Çevreye zararlı etkisi olunan tüm ürünleri biz bertaraf ederek çevreye zararsız hale getirmiş oluyoruz. O yüzden mesleğimizi çok seviyoruz. And you've been here for 2 years. Yes, 2 years, but organization 18 years. As an environmental engineer, Environmental engineer, yes. I feel as though like 18 years, 20 years ago, this work that you're doing was not very popular. Why did you want to become Bu mesleği gördükten ve yaptığım işin önemini anladıktan sonra bu mesleği çok sevmeye başladım. Bu tesis hakikaten çok iyi hizmetler veriyor. Özellikle Kocaeli'nin en büyük tesis olması ve beşi bir yerde dediğimiz bir kampüs olması sebebiyle hem ziyaretçilerimize iyi örnek hem de Türkiye'deki iyi uygulamalara bir örnek oluyor. Biz de bu tesisi anlatmaktan gurur duyuyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Başta Büyükşehir Belediye Başkanım, Genel Müdürüm, tüm çalışma arkadaşlarım hakikaten arıtma konusunda, atık su arıtma konusunda çok büyük emek sarf ediyorlar. Kocaeli'miz için güzel hizmetler yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Inside these tanks, treatment shifts from mechanical to biological. This is where microbes take over. They're carefully controlled, constantly monitored, and working around the clock. Their job is to remove nutrients that can wreak havoc on rivers and seas, fueling algal blooms and outbreaks like the mucilage that's plagued parts of the Marmara Sea in recent years. From here, the water moves into settling tanks. Heavier organic material sinks to the bottom, while fats and oils rise to the surface. This step eases the pressure on what comes next. Think of it as clearing the plate before the main course, because the next stage relies on something alive. That's when biology really kicks in. The wastewater is mixed with billions of naturally occurring bacteria in large aeration tanks. Oxygen is pumped in to keep them alive, and as they breathe, they eat, breaking down the pollution we flush away every day. It's not glamorous, but it works. Bu çöpülme havuzlarının kapasitesi 3500 metreküp. Bundan tesiste 6 tane var. Her bir tankta altta çamuru çöktürüyoruz. Üstteki duru fazı suyu alarak denize ve dereye, yani alıcı ortama. Why can't I come up there with you? Reagan gelemez mi oraya? Nasıl? Reagan yanınıza gelebilir mi? Ooh, all right. Wow. Sedimentation, sludge. Duru fazla gidiyor. So you're separating the water from sludge. Yes. Ah. And so this is still dirty. This is not clean. This water is clean. Yes. Dirty water, clean water. Okay. Dirty water. Separation, filtration, phosphor, nitrification, denitrification, and sedimentation. Okay. It's clean. In more advanced plants like this one, the water passes through carefully controlled zones, some with oxygen, some without.
that allows different bacteria to target different pollutants, turning harmful nitrogen into harmless gas, and stripping out excess phosphorus before it can damage ecosystems downstream. It is a delicate balance, and when it works, it protects entire waterways. Eventually, the bacteria itself is separated from the clean water in another settling tank. Most are reused to keep the system running, while the rest becomes sludge, an unavoidable byproduct of cleaning wastewater. Yani %1 katı madde içeren bir çamur. Bunu kek haline getirmemiz lazım. Bunu getirmemiz için de dekantör dediğimiz makinelerimiz var. Bu dekantör makinelerinde çamur %1'den %20'nin üzerinde, yani yaklaşık %22 oranında kuru madde ihtiva eden bir çamur keki haline geliyor. Ve böylelikle bu çamur işlenebilir hale geliyor. Bu çamurlar genellikle Türkiye'de lisanslı bertarafa gönderiliyor veya değişik bertaraf yöntemini tercih ediliyor. Ama biz bu tesiste çamurumuzu kendimiz yakma tesislerimize bertaraf ederek, yakarak hem çamuru burada kendimiz bertaraf etmiş oluyoruz, hem de bu çamurdaki kalorifer değerlerine faydalanarak enerji üretmiş oluyoruz. Sludge is essentially everything that settles out during treatment. There are two main types. Primary sludge forms early on, made up of things like food waste, human waste, and grease. Secondary sludge comes later, mostly of bacteria that have finished doing their job. Once that cleanup crew multiplies too much, the excess has to be removed. At this point, sludge is mostly water. It's heavy and difficult to manage. So it's thickened first, removing as much water as possible to reduce its volume. From there, it's treated to make it safer, easier to handle, and far less unpleasant. Bu tesis mahallenin, konutların, insani yaşamın olduğu yerlerin hemen yanında. Yani bu tesisin karşısında koca bir mahalle var. Biz bu tesiste koku oluşabilir diye bu tesise koku giderim ünitesi, yani biyofiltreler yaptık. Ancak bu zamana kadar bir kere bile kullanmadık. Başta da söylemiştim, iyi çalışan tesis kopmaz. In many modern plants, sludge is sent into sealed tanks with no oxygen, known as anaerobic digesters. Inside, different bacteria slowly break it down, producing biogas, mainly methane. That gas can be captured and used to generate heat or electricity, sometimes even powering parts of the facility itself. At the same time, the sludge becomes more stable and far less hazardous. After digestion, the remaining sludge is dewatered, pressed or spun until most of the moisture is removed. What's left is a thick, soil-like material often called biosolids. Depending on how it's treated, it can be reused, incinerated, or disposed of safely under strict regulation. Burada akışkan yataklı fırınlar var. Birinci ve ikinci yanma odaları var. Birinci yanma odasında 550-600 dereceye kadar çamur yakılıyor. Daha sonra yanamayan diğer gazlar 900 derecede yanıyor. Sonra buhar kazanına geliyor. Buhar kazanında suyu ısıtarak buhar elde ediyoruz ve buradan da buhar türbininde enerji üretimine geçiyoruz. Oluşan emisyonu kontrol etmek için, baca gazındaki zararlı malzemeleri tutmak için de kireçle ve toz filtrelerle emisyonu kontrol etmiş oluyoruz. Sistem tamamen otomasyonla kontrol ediliyor. Çamur beslemesini, sıcaklık değerlerini, pasaj değerlerini ve sterilizasyonla kontrol ediyoruz. Ve yine çıkış suyundaki bakanlığa olduğumuz mevzuata burada da tayibiz. Çıkış suyundaki izlendiğimiz gibi bakanlıkta da burada online olarak baca gazımız izleniyor. Yani şu anda tamamı yeşil, emisyon değerlerimiz anlık olarak bakanlığa veri olarak gönderiliyor ve izleniyor, denetleniyoruz. So how do you prevent the carbon that's being released from getting out into the atmosphere? 252 tane bir ünitede, 252 tane bir ünitede çelik filtreli bir filtrasyon sistemimiz var. Torba filtre diye geçiyor. Onlarla karbon tutumu sağlıyoruz. Atmosfere herhangi bir karbon kaçımı olmuyor. Meanwhile, across the world, people are getting wiser about the potential of human waste. This building in Berlin was used to collect and absorb
the heat from wastewater by using so-called heat exchanger modules. Also diese silbernen Platten sind sogenannte Wärmeübertragermodule. Da strömt das Abwasser drüber hinweg und in den Modulen strömt das Wasser, was wir dann im Quartier verteilen. Und durch einen Temperaturunterschied kann es Wärme aus dem Abwasser aufnehmen oder im Sommer zum Kühlfall auch abgeben. Also hier in Berlin ist die Abwasserwärmenutzung schon ein sehr aktuelles Thema. Deutschlandweit könnte sie noch mehr in den Fokus rücken, denn die Abwasserwärmepotenziale sind, soweit ich das weiß, deutschlandweit auch sehr groß. And at this plant in Nakuru, Kenya, sewage sludge is collected, and instead of being dumped, it's treated, dried and processed in a kiln through a controlled process called carbonization. This removes odors and harmful gases, leaving behind a carbon-rich material that's safe to handle. They say the final product burns cleanly, lasts longer than charcoal, and produces steady heat. Carbonization basically is a process whereby you increase the carbon content of your materials. In this case, we are using the drum kiln whereby the sludge is fed. The drum has some holes at the bottom. These holes allows the oxygen to come in a controlled manner. That oxygen will only support combustion, but to a certain level so that it doesn't burn completely into ash. In this way, you are able to eliminate all the volatile matters, all the harmful gases, and it is at this point that you ensure that your sludge doesn't smell. It's safe for handling when you are carrying out the other processes, which is milling and briquette production. Wastewater treatment might not be something most of us think about, but it plays a crucial role in protecting public health and keeping pollution out of our rivers and seas. It's a system designed with both people and the planet in mind. This is at different stages of processing. Yes. You just got some in your hand. Mix. Burası tesisin en büyük ünitesi olan havalandırma havuzları. Burada daha önce gösterdiğim blowerlarla mikroorganizmanın ihtiyacı olan havayı burada veriyoruz. Ve nitrifikasyon, denitrifikasyon süreçlerini burada yönetiyoruz. Bu havalandırma havuzları için gerekli olan havayı blowerlardan elde ediyoruz. Yine bu havalandırma havuzlarının üzerinde de güneş panellerimiz var. Ve böylelikle tesiste güneş enerjisinden faydalanarak enerji ihtiyacını daha da azaltmış oluyoruz. Daha önce de söylediğim gibi tesisin yaklaşık %13'ünün, enerji ihtiyacının %13'ünü bu güneş panellerinden elde ediyoruz. So this basically represents when all the waste comes in, the different stages of separation and processing and cleaning, and this is the final product. Yes. Recovery water. And this? Sludge. Sludge. And this is clean? Not clean. Not clean. This is burning. This has to be burnt Bunu and then... yakarak zararsız hale, Okay. temiz hale getiriyoruz. Su giriyor, Very gross. proseslerden geçiyor. Daha sonra altta sulu çamur, üstte duru faz kalıyor. Duru fazı geri kazanıyoruz. Sulu çamuru da dekantörle susuzlaştırarak kek haline getiriyoruz ve bunu da yakarak bertaraf ediyoruz. I mean, thank God there's no Zararsız hale smell. getiriyoruz. I think I would die. Şimdi Kocaeli genelinde 23 adet atık su arıtma tesisi var. Bunların 21'i buradaki gibi ileri biyolojik prosese sahip. 2 tanesi biyolojik prosese sahip. Onları da yeni yaptığımız ihaleler neticesinde yaklaşık 2 yıl sonra ileri biyolojik prosese döndüreceğiz ve tamamı, Kocaeli'nin tamamı 2 yıl sonra inşallah %100 ileri biyolojik atık su arıtan bir sisteme dönüşmüş olacak. Ve böylelikle Kocaeli'nin nüfusundan kaynaklı atık sularının tamamı hem arıtılacak hem de ileri biyolojik prosesle arıtılacak. Yeah. Bunun yanı sıra bu tesis gibi 10 tane daha tesisimiz var. Böyle büyük ölçekli dediğimiz tesis. Diğer 13 tane tesisimiz kırsal bölgelerde yaptığımız irili ufaklı tesislerimiz. Bunlar için de yönetimini biz yine otomasyon ve uzaktan SCADA sistemiyle yapıyoruz. Ve böylelikle personel maliyetinden, masraflardan kurtulmuş oluyoruz. 13 tane tesisimizi biz uzaktan izleme ve kontrol yöntemiyle yönetmiş oluyoruz.
And that's our show. So human waste is one of the most basic realities of being human, and possibly one of the most overlooked. It might be uncomfortable to talk about it, even harder to look at it, but it doesn't have to be a problem. As we've seen, when treated the right way, it can help power our lives instead of polluting them. Nothing ever changes like life. It's the oldest trick how everybody ages through time.